Merhabalar. Bugün YCS'nin 6558 mikroskobu ile ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Bu benim ikinci çalışma masam olacak. Bu masayı büyüteceğiz. Diğer bir masamda başka mikroskobum da var. Bununla ilgili internette forumları, YouTube'da videoları izledim. Hoşuma gitti. İyi ki almışım. Geldiğinde hemen kurulumunu yaptım, çalıştırdım. Kurulum yapması çok kolay. İlk önce şu standını 3 tane vidayla bağlıyorsunuz. Oraları anlatmak istemiyorum. Yapması çok kolay. Bir video izlemenize bile gerek yok. Kurulumunu yaptım, bitirdim. Üzerinde aparat dediğimiz bir parçayla gelmiyor. Bunu satın alıyorsunuz. Bu aparat ne işe yarar onlardan bahsedeceğim. İlk önce kutu içeriğinde böyle bir koruyucu var. O aparatın yerine bunu takıyorsunuz. Burada çalışıyor. Şuradaki de filtre gibi bir lens. İçeri duman kaçmasın diye. Şu şekilde. Yani bu kavanoz burada duruyor. Aparatı satın alırsanız UV ışığını kullanabilirsiniz. Kendi üzerindeki beyaz ışığı kullanabilirsiniz. Ve burada da switchleri var. Onları da nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Aparatın haricinde bu kavanozu takarsanız bunun üzerine değişik lensler takarak daha geniş açıda görüntüler alabilirsiniz. Işığımızın dimeri var. Dimer ayarını yapabiliyoruz. İstediğimiz gibi yükseltip düşürebiliyoruz. Şöyle yapalım. Yükseltin. Alttaki sivice, sarı sivice uzun basıp tekrar bastığınızda kısıyor. Tekrar uzun bastığınızda yükseltiyor. Şu şekilde. Düşürdü. Aynı butona bir kere bastığınızda ışığı kapatıyor. Sonrasında buradaki üst taraftaki kırmızı sivice bastığınızda da UV'yi çalıştırıyorsunuz. Şöyle. UV'nin de burada bir fokus ayarı var. Işığı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yani odak noktasını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bu aparatı satın aldığınızda ışık ve UV beraber geliyor. Bu sonradan takılan bir kit. Bilginiz olsun. İsterseniz küçültebiliyorsunuz. Kapatıyoruz. Eğer lens takacaksanız bunu kullanmanız gerekecek. Bunun üzerine şuradaki filtreyi çıkartacağız. Bu beyaz bir filtre mikroskobun içerisindeki lensleri koruması için, duman girmemesi için. İki tane de lens satın aldım. Birisi 0.5, birisi de 0.7. Geniş açıda mikroskobu daha yukarı kaldırarak alanınızı büyütebiliyorsunuz. Bu parçaları bu kavanozun üzerine takıyorsunuz şu şekilde. Lensimizi buraya taktıktan sonra şu şeffaf olanı da bunun üzerine takıyoruz ki yine lensimiz bozulmasın, mikroskobun içerisine duman kaçmasın. Şu şekilde bunu da kiti çıkartıp altına monte ediyoruz. Bağlaması çok kolay. Tabii bunu buradan söktüğümüzde artık bir ışığa ihtiyacımız olacak. Onun için de şöyle bir ışık aldık. Almak zorundayız. Bunu da yine deminki aparatla beraber aynı yere geçirip takıyoruz ve USB ile çalışıyor. Işık sorununu da çözmüş olacağız. İlave olarak kameranızı takmak istediğinizde kapağı kaldırıp size gönderilen 0.5x lensi buraya bağlıyoruz. Burada bir alyanı var. Taktıktan sonra sıkıp kameranızda üstüne montajı yapıp ayarlayıp bırakıyoruz. Mikroskopum zarar görmesin diye kendim bir tane duman evici fan yaptım. Şöyle bir gırtlak boru kullandım. Bunun uzunu kısası da olabilir. Fanı salyangoz kullandım. Bu salyangoz dışarıda satılıyor. 12 voltla çalışan fanlar var. Ben PlayStation 3'ten söktüm. Kendim Sony servisiyim. Elimde fanlar var. Sonra ona bir hız ayarı yaptım. Onu bir şekilde kutu haline getirdim. Emişi bayağı güçlü. Bu salyangozların emişleri çok güçlü oluyor. Ve hızları da müthiş. CPU fanı olduğu için, işlemci soğuttuğu için müthiş çalışıyor. Emişi çok iyi. Onun için bunu tercih ettim. LM317 ile bir tane entegre, bir tane direnç, bir tane potansla beraber bir de devre yaptım. Bu hız kontrol. Dediğim gibi siz hazır alabilirsiniz ama ben böyle hani bunu da anlatmak istedim. Şu şekilde bağlıyorum. Mikroskopun altında duracak.
Buradan çıkan dumanlarımız mikroskobun içine girmeyecek. CPU fanı olduğu için çok hızlı çalışıyor. Şimdi onunla ilgili küçük bir deney yapayım. Bakın nasıl çekecek. Fanımı çalıştırdım. İstersem hızlandırıp yavaşlandırabiliyorum. Dediğim gibi CPU fanı. Şu anda 11 volt gibi veriyorum. İhtiyaca binaen. Bakalım dumanımızı nasıl çekecek. Mükemmel çekiyor, görüyorsunuz. Mikroskoba hiç zarar vermiyor. Duman hiçbir zaman mikroskobun içerisine gitmeyecek. Bu çok önemli. Yoksa içerisindeki plazmaları ve aynaları bozarız. Hızını biraz daha düşüreyim. Bayağı bir kıstım. Herhalde 5 volt gibi bir voltajla çalışıyordur şu anda. Bak buradan bile şu anda alıyor. Size de tavsiyem kesinlikle duman fanı kullanın. Konunun özeti, mikroskobu beğendim. Kullanımı da kolay. Malzeme de kaliteli. Eğer sorularınız olursa her zaman cevaplamaya hazırım. İyi akşamlar.